Sizce bir bulmaca oyunu dünyayı değiştirebilir mi? Hem de bu oyun kapalı kutu Rusya'dan çıkıp tüm Doğu'yu, Batı'yı etkisine altına almış olabilir mi? Bugün size bir bulmaca oyununun nasıl dünyayı değiştirdiğini anlatacağım. Tetris. Evet, şu renkli blokları düşürüp dizdiğimiz oyun. Ama bu sadece bir oyun değil. Soğuk savaş, entrikalar, büyük şirketler ve bir adamın hayaliyle dolu bir macera. 1984'te Sovyetlerde doğan bu oyun nasıl milyonları ekran başına kilitledi? Bu oyunu anlatıyorum. 1984 Soğuk Savaş'ın tam ortası. Amerika'da Apple Macintosh'u piyasaya sürüyor. Olimpiyatlar insanları coşturmaya devam ediyor. Ghostbusters sinemaları sallıyor. Ama Sovyetler Birliği'nde ise hayat tam tersi zor. Ekonomi durgun, halk mutsuz, ülke Afganistan'la savaşta. İşte bu ortamda Moskova'da Alexei Pajitnov diye bir adam sahneye çıkıyor. Alexei o zamanlar 29 yaşında. Zeki, meraklı ve bulmacalara tutkun bir adam. Aslen matematik eğitimi almış ama kariyerini bilgisayar mühendisliğine yöneltmiş. Sovyetler Birliği Akademisi'nde araştırmacı olarak çalışıyor ve görevi oldukça havalı, hem de o döneme göre. Yapay zeka ve konuşma tanıma sistemleri geliştirmek. O dönemde Sovyetler bu tür teknolojilerle askeri ve bilimsel alanda Batı ile yarışıyor. Alexei'nin işi genellikle karmaşık algoritmalar yazmak ve devlet projelerine katkıda bulunmak. Ama Alexei'nin içinde başka bir şey var. Eğlenmek ve yaratmak isteyen bir ruh. Bir gün akademideki sıkıcı rutininden bunalıyor ve neden kendime bir oyun yapmayayım ki diyor. Elinde ne var? Sovyet yapımı bir elektronik 60 bilgisayarı. Bugünün standartlarına göre ilkel bir makina. Grafik arayüzü yok, renk yok, sadece yeşil bir ekran ve klavye. İşte Tetris bu mütevazi cihazda hayat buluyor. Alexei çocukluğunda oynadığı Pentomino adlı bulmaca oyunundan ilham alıyor. Pentomino'da 5 kareli şekiller var ama Alexei bunu 4 kareye indiriyor ki daha basit ve akıcı olsun. Oyunun adı da buradan geliyor aslında. Tetra Latince'de 4 demek. Bir de Alexei'nin favori sporu tenis kelimesini ekliyor. Böylece Tetris doğuyor. Bu arada Pentomino hala kırtasiyelerde veya oyuncakçılarda satılıyor, bilginiz olsun. 6 Haziran 1984'te Alexei oyunun ilk prototipini tamamlıyor. Grafik yok, düşen bloklar köşeli parantezlerle gösteriliyor. Ama bu sadelik oyunu durdurulamaz yapıyor. Alexei Tetris'i önce iş arkadaşlarına gösteriyor. Sonuç, herkes çıldırıyor. Akademideki bilim insanları, araştırmacılar, hatta sekreterler bile oyuna dalıp gidiyor. Disketleri kopyalayıp arkadaşlarına dağıtıyorlar ve kısa sürede Tetris Moskova'da viral oluyor. Öyle ki Moskova Tıp Enstitüsü'nde çalışanlar mesai saatlerinde Tetris oynarken yakalanınca Komünist Parti devreye giriyor ve kamu bilgisayarlarına oyun yüklemek yasak diyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yasağı kimse umursamıyor. Tetris'in hikayesi burada kalsa sadece bir Sovyet efsanesi olurdu. Ama işler karışıyor. Alexei oyunun bir kopyasını Macaristan'daki bir arkadaşına gönderiyor. 1986'da bu kopya Macaristan Teknoloji Enstitüsü'nde bir yazılım sergisinde ortaya çıkıyor. Orada oyunu gören İngiliz yazılımcı Robert Stein bu oyun altın madeni diyor. Hemen Alexei'ye bir faks çekip lisans haklarını almak istiyor. Ama bir sorun var. Alexei Sovyetlerde yaşıyor ve orada telif hakkı diye bir şey yok. Faksla tamam dese de resmi bir anlaşma ortada yok. Fakat Stein bunu onay sayıp oyunu Avrupa'da Mirrorsoft'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde Spectrum Holobyte'a satıyor. Tetris böylece demir perdeyi aşıp batıya ulaşıyor. 1980'ler dijital oyunların altın çağı. Atari salonları dolu, Nintendo ve Sega sürekli bir kapışmada. Tetris batıda piyasaya çıktığında ise Rus havasıyla pazarlanıyor. Kırmızı kapaklar, Kiril alfabesiyle yazılar, Kremlin görüntüleri. İnsanlar bu egzotik havaya bayılıyor. Ama Alexei bu süreçte tek kuruş kazanmıyor. Oyunun hakları Sovyetler hükümetinde ve bireyin para kazanması ise imkansız. Yine de Tetris 1 milyardan fazla insan tarafından oynanarak rekor kırıyor. Hatta 1993'te kozmonot Alexander Serebrov Tetris'i uzaya götürüp oynuyor. Evet, Tetris uzayda oynanan ilk oyun oluyor. Amerikalı bir yazılımcı olan ve Nintendo için çalışan Hank Rogers 1989'da Tetris'i görüyor ve bu konsollarda devrim yapar diyor. Nintendo o sırada Game Boy'u çıkarmaya hazırlanıyor. Hank, Tetris'in bunun için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyor. Ama lisans hakları tam bir karmaşa. Robert Stein sadece bilgisayar haklarını almış. Konsol hakları ise belirsiz. Hank bu duyumu çözmek için Moskova'ya gitmeye karar veriyor. Soğuk Savaş'ın ortasında Hank Sovyetlere adım atıyor. Elork adlı devlet kurumuyla görüşme yapması lazım ama ajans sanılıp sorgulanıyor. Saatler süren pazarlıklardan sonra ben sadece oyun için geldim diyerek bürokratları ikna edebiliyor. Bir hafta sonunda Hank konsola özel Tetris haklarını kapıyor. Yıllar sonra bu macerayı bir karınca yuvasını sopayla karıştırmak gibiyiz diye anlatıyor. Hank'in çabaları sonuç veriyor. 1989'da Nintendo Tetris'i Game Boy ile piyasaya sürüyor. Sonuç patlama. Game Boy 35 milyon Tetris kopyası satıyor ve Tetris küresel bir fenomene dönüşüyor. Rakibi olan Atari Tetris benzeri bir oyun çıkarıyor ama Nintendo ile girdiği hukuk savaşını kaybediyor. Alexei ise hala para kazanamıyor. Sovyetler Birliği çökmek üzere ve haklar hala hükümetin elinde.
Alexey Pajitnov yıllarca Tetris'ten bir kuruş alamıyor. Sovyetlerde sıkışıp kalmış, 2 çocuğuyla ise geçim derdinde. Ama dostu Hank Rogers devreye giriyor ve sen bu oyunu kahramanlısın diyor ona. 1991'de Pajitnov'u ailesiyle Seattle'a getiriyor. Kendi şirketini kurmasına yardım ediyor. 1995'te haklar serbest kalıyor. Elorg %50'sini alıyor. Rogers ve Pajitnov da The Tetris Company'yi kurup diğer yarısını alıyorlar. Alexey 13 yıl sonra nihayet kendi oyunu olan Tetris'ten telif almaya başlıyor. Tetris 170 milyondan fazla satıyor ve tarihin en büyük 7. oyun serisi oluyor. Bu arada Tetris'in rekorları saymakla bitmiyor. 1 milyardan fazla oyuncu, uzayda oynanan ilk oyun, Game Boy'da 35 milyon kopya. Ama belki de en trajik rekor Alexey'in ilk 10 yıl hiç para kazanamaması. Bu arada Tetris Dünya Şampiyonası yapılıyor her sene. Dünyada Tetris üstünde kırılabilmiş ilk rekor 2011 yılında Level 30 ile sorun rekoru. Fakat yıllar içerisinde Tetris oyuncuları o kadar farklı oynama şekilleri geliştiriyorlar ki her sene farklı rekora ulaşabilmeye başladılar. 2023 yılında Blue Scooty lakaplı 13 yaşındaki bir çocuk kırdığı kill screen rekoru ile tüm dünyada tanındı. Level 157'ye kadar çıkabilmişti. Geçen sene de Alex isimli bir çocuk 230. level ve 16 milyon puan ile yeni bir rekor kırdı. Ben Arman Acar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.